Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir model yapacağız hanımlar. Hemen şöyle ipimden bahsetmek istiyorum. İpim Babyliss marka. 100 gram olarak üretilmiş pamuklu bir ip. Bu bir ip tanıtım videosu değildir. Çok fazla sorulduğu için gösteriyorum. Siz istediğiniz her marka iple, istediğiniz her renkli modeli yapabilirsiniz. Modeli yapabilmek için şöyle 50 tane zincir çektim. Zincirimiz uzun olsun, kısa olmasın. Model kurduktan sonra fazlasından artması gerekiyor ki 7-8 zincir bizim için ihtiyaç olacak modeli kurarken. Hemen kameramı ayarlayacağım. Ben kameramı ayarlarken siz kanala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Evet, zincirimi çektim. 60 tane, 55, 50, 55 tane, 45, 50 tane de yeterli olur. Bilemiyoruz şimdi. Uzunca bir zincir çektim. Hemen tığımın başına ipimi aldım. Geriye döndüm. Bir boş kutu olacak şekilde yaklaşık 6-7 zincir geriye dönüyorum ve bir trabzan yapıyorum. Zincirin üzerine bir tane boş kutu yaptım. Arada 2 adet zincir çekiyorum. Tekrar bir boş kutu daha yapıyorum. 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye bir trabzan. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 atlıyorum. Üçüncüye bir boş kutu yapıyorum. 6 tane boş kutum olacak şekilde zincirin üzerine boşluklarımı yapmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş kuruyoruz ki modeli daha iyi anlayalım diye. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bir tane daha yapıyorum ve 6. Evet, ilk sıra kurulumuzu yavaş yavaş yapacağız hanımlar. Çünkü yabancı takipçilerimiz de oluyor. Hemen şöyle biraz daha yakınlaştım. Zincirin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boş kutu yaptım. Burada 5 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu 5 zincirimi çektim. En son yapmış olduğum noktaya bir trabzan yapıyorum. Bakın. Zincirin geride kalan kısmına da 6 tane boş kutu yaparak ilerleyeceğim. Şöyle bir kere daha netleşelim. Aradaki zincir çekiyorum. Aradaki zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, 6 tane yapıyorum yine. 5 ve 6. Şimdi şöyle bırakacağım. Bakın çok fazla zincirim arttı. Bu kadar artmasına gerek yok. 50 tane çekin yeter. Ben biraz fazla çekmişim. Ama buradan artan zincire ihtiyacımız var hanımlar. Burası da önemli. Yani tam uç kısmından kesmeyin. Hemen şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir V yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu tarafa da yaptık. Yani iki parça gibi oldu. Öyle düşünün. Buradan 5 zincir çekerek geri dönüyorum. Geriye döndüm. Hemen boş kutumu yaparak ilerliyorum. 5 tane boş kutu yapacağım. Birinciyi yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir boş kutu yapıyorum. 2 zincir, bir boş kutu. 2 zincir, bir boş kutu. 2 zincir, bir boş kutu. Evet. Şimdi burada yapmış olduğum V'min yanındakine kadar geldim.
Buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk yaptım. Buradaki boşluğumu dolduruyorum. 1, 2 tane iç kısmına yapıyorum hanımlar. Kameram çok mu yakın bilemedim. Birazcık düzelteceğim. Trabzan üzerine yapıyorum. Şimdi burada oluşturmuş olduğum köşemin içine de yapacağım. 3 tane de içine yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 5 tane boş kutumu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'yı doldurdum. Köşe noktasına 3 tane yaptım. 2, 4, 6 toplamda 7 tane trabzan yaptım. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. 3 tane iç kısma yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Hemen trabzan üzerine de bir tane yapıyorum. Önündeki boşluğu dolduracağım. 7 tane de bu tarafa yapacağız hanımlar. 2 tane iç kısmına yapıyorum. Bir tane trabzan üzerine yapıyorum. Bakın. Şimdi önünde bu 5 tane boş kutuyu yaparak ilerliyorum. Aradaki zincir, şöyle bir elimden bırakacağım ki daha net görün. Sıra bitiminde bu şekilde görünecek hanımlar. Yani şöyle görünecek. Hemen buradan 5 zincir çekerek geri dönüyorum. Buradan tekrar 5 zincir çekerek geri dönüyorum. Geriye döndüm. Tığımın başına ipimi aldım. Buraya bir boş kutu yaptım. 2 zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Dört tane boşluğu yaptım bu sefer de. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu önündekini dolduracağım ve alttakileri yapacağım. İçine 2 tane yapıyorum. Ve alttaki trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Evet, yine köşe noktasına geldim. Köşe kısmına yine 3 adet trabzan yapıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tekrar köşeme 3 adet trabzan yapıyorum. Alttaki trabzanlarımı tekrarlıyorum.
Bu tarafta da yine bir sıra ileriki boşluğumu doldurdum. Sıra sonuna kadar gideceğim. Şimdi modelimiz nasıl ilerliyor? Şöyle bırakacağım. Hep sıralar birbirini takip ediyor. Şuraya kadar gidelim, oradan sonra kuralım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu sıramda da 1 2 3 yapıyorum. Burayı dolduruyorum. Dolanıyorum. Boşluğumu 3 tane yapıyorum. Bu tarafta bu tarafı dolduruyorum ve 3 tane kalacak. 1 2 3. Bir üst sırada da 2 tane kalacak. En son bir tane kalana kadar, yani buraya kadar dolduracağım. Kenarda bir tane boşluğum kalacak. Gideceğim, geleceğim, bir tane kaydıracağım. Gideceğim, geleceğim, bir tane kaydıracağım. Aynı şekilde geleceğim ve bir tane. Yani 3 sıra daha yaptıktan sonra modeli kurmaya devam edeceğiz. Buraya kadar kuruyum. Sıralar birbirini takip ediyor. Siz de benimle sıra sonunda bir tane boşluk kalana kadar aynı şekilde kurun. Hep köşe noktalarını 3'er adet trabzan yapıyoruz. Evet, modelimi gel git yaparak tam sıramızın sonunda şöyle göstereceğim. Şöyle tutayım, daha iyi olacak. Her sırada bir kutu ileri kaydırarak, bakın burada köşeden sonra birinci kutuyu doldurduk. Bir üst sırada ikinci yanındakini, bir üst sırada yanındakini, bir üst sırada kaydırdık, kaydırdık ve kaydırdık. En son kenarlarda bir boşluğumuz kalacak şekilde bıraktık hanımlar. Burası önemli. 6 tane boşluğumuz vardı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane boşluğumuzdan 5 tanesini doldurmuş olduk. Bu dönüşlerde her seferinde 1, 2, 3, 5 zincir 1, 2, 3 şeklinde kurdum. Şimdi modelimiz bu şekilde bir bebe yaka şeklinde, V şeklinde oluştu. Hemen ipimi buradan keseceğim. Bakın şurada da zincirimizi uzun çekelim dedik. Hatta ipim biraz uzun, şöyle keseyim. Bana yetecek kadar. Hemen şöyle bırakayım. Burada da zincirimizi uzun bıraktık. Bize bu zincir lazım hanımlar. Eğer siz modelinizi kurdunuz, zinciriniz yoksa sökmeyin. Hemen buradan iple bağlayarak kurulumu yapabilirsiniz. Şimdi buradan ipimi keseceğim. Taşıma işlemi yapmayacağım. Taşıyacağım nokta bayağı bir geride. Keserek sabitleyerek devam edeceğim. Şuradaki görsel bozulsun istemiyorum. Hemen şöyle şuradan ipimi keseceğim. Buradan ipimi kesiyorum. Şimdi bu 8 tane zincir kalan, başlangıç zincirim kalan noktayı ilk önce bir sabitleyelim. Modelinizi yapıp elinize aldığınızda bakın, bu zincirim yanındaki trabzanı değil, bir yanındaki trabzanın tepesine sabitleyeceğim şöyle ipinden. Şimdi sabitlediğimiz daha iyi. Elimde şu an kameranın altında ne yaptığımı görmeyebilirsiniz. Hemen şöyle sabitleyeyim. Bakın şöyle bir halka gibi düşünün. 8 tane zincirden bir göz yaptığımı düşünün buraya. Şu kısmı. Nereye sabitledim? Bir trabzan atladım. Bir yanındakine sabitledim. Şimdi ipimi buradan kilitleyeceğim. Aynı şekilde buraya bir yuvarlak daire daha yapacağım. Hemen ipimin ucuna bir zincir ilmeği atıyorum. Sökülme yapmasın diye. Şöyle kameramı düzelteyim. İpimin ucuna bir zincir ilmeği atıyorum. Ve burada tam köşe noktasına ipimi sabitliyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim ve geriye dönüyorum. Aynı şekilde bunu da burada bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzan üzerine kilitliyorum. Burası önemli. Evet. Şöyle bir bırakalım. Şimdi modelimizde buraya 2 tane yuvarlak halka yapmış olduk. Şöyle göstereyim. İkisi de aynı. Siz de modelinizi buraya kadar kurun. Buradan itibaren ikinci videoda modeli kurmaya devam edeceğiz.